Videoma geçmeden önce hemen beğeni tuşuna basmanızı, kanalıma abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı istiyorum. Sonrasında biliyorum ki hep unutuyorsunuz arkadaşlar. Uyguladığı yanlış kürler sonrasında bir de PCT evresini hakkıyla yapmayan bütün bireylerin yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi de artık cinsel isteğin azalması ve ereksiyon yaşamamaları ve yaşasalar bile bu sürenin çok kısa olması. Tabii bunun en büyük sebebi insanların kendi hormon dengeleriyle oynamaları. Kür sırasında alınan ilaçlar ile testosteron seviyeleri inanılmaz değerlere çıkıyor ve haliyle cinsel istek de bununla beraber yükseliyor. Ama kür sonrasında artık vücudun kendi hormon üretimi azaldığında ya da tamamen durduğunda kür sırasında eşlerine aslan olanlar maalesef kediye dönüşüyor. Bu durumu uzun vadede doğru bir PCT evresiyle gidermek ya da çok az bir zararla kurtulmak mümkün. Peki kısa vadede ne yapmalıyız? İşte bu sorunun cevabı bu videoda arkadaşlar. Introdan sonra apomorfin videosu ile buradayım arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Hepinize Viyana'dan sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Çok kısa bir şekilde söylemek gerekirse ki bunu daha önceki videolarımı izleyen ve beni takip eden arkadaşlar biliyor. Şu anda ekranda çıkan Instagram adresimden beni takip edin ve her gün yaptığım hikaye paylaşımlarımda sizler için hazırladığım ücretsiz steroid veya peptit kürlerini görün diyorum ve ayrıca bu videoda ve bundan sonraki videolarımda olacağı gibi videonun sonunda sizlerin bana hafta içi Instagram'dan sorduğu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Apomorfin şu anda erektil disfonksiyonla mücadelede de 4. aktif bileşen. Apomorfin, sildenafil, tadalafil ve vardenafilden farklı olarak bir PDE5 inhibitörü değil, bir dopamin agonistidir. Apomorfin beyinde hipotalamus adı verilen belirli bir alanı uyararak çalışır. Bu penise daha güçlü bir kan akışı sağlayan dopamin hormonunun üretimini arttırır. Aynı bölgeyi uyararak ve daha fazla dopamin salımını sağlayarak daha sık ve daha uzun ereksiyonları mümkün kılar. Bununla birlikte bir ereksiyon durumunun bu ilacın alımı ile kendiliğinden olmadığı ancak öncesinde cinsel bir uyaran olması gerektiği unutulmamalıdır tabii ki. Aktif bileşen apomorfinin alınma şekli şüphesiz biraz sıra dışıdır. Diğer preparatlar tablet olarak yutulurken apomorfin miktarının dil altında yaklaşık 10 dakika içinde çözülmesine izin verilir. Bu da önemli ölçüde daha hızlı bir etki başlangıcına yol açar arkadaşlar. Çalışmalar aktif bileşenin bu tip uygulamayla geleneksel sildenafil alımına göre yaklaşık 2-3 kat daha hızlı kanda tespit edilebileceğini göstermiştir. Bu ilacın en büyük avantajı geleneksel preparatlarla yemekten sonra etki başlangıcı gecikirken apomorfin sindirim sisteminden emilmediğimden bu durum böyle değildir. Bu ilacı sildenafil ile doğrudan karşılaştıracak olursak arkadaşlar apomorfin 5 vakadan 3'ünde etki gösterirken sildenafilin alımı durumunda 5 kişiden 4'ü aktif bileşene olumlu yanıt verir. Buna karşılık apomorfinin etkisi sildenafilinkinden yaklaşık 2 kat daha uzun, yani yaklaşık 8 saat sürer. Yan etkiler diğer erektil disfonksiyon ilaçlarına benzer ve kendilerini baş ağrısı, uyuşukluk, mide bulantısı ve kızarıklık olarak gösterir. Dozaj ve alıma bakacak olursak bu ilacın kural olarak 2 veya 3 mg'lık bir tabletin dil altında çözülmeye bırakılmasıyla gerçekleşir. Bu tablet 10 dakika içinde çözülür ve etkisi kısa bir süre içinde kendini gösterir. Maliyetler ve bulunabilirlik açısından bu ilaca bakacak olursak apomorfin 1869'dan beri uyku bozukları ve Parkinson sendromuyla mücadelede kullanılmış olmasına rağmen son zamanlarda erektil disfonksiyonuna karşı bir yardımcı olarak biliniyor. Çoğu sporcu sadece Viagra'yı bilir. Bu nedenle talep buna göre düşer. 3 mg'lık bir tablet kabaca 100 mg sildenafil yani Viagra tabletiyle aynı maliyete sahiptir. Bu ilacın bilinmemesi ve aslında birçok kişi tarafından hala fark edilmemesinden dolayı hem bulunabilirliği çok az hem de bu ilacın sahtesi daha piyasada yoktur arkadaşlar. Şimdi sizlerden hafta içinde Instagram'dan gelen soruları cevaplamak istiyorum arkadaşlar. Volkan adına bir kardeşim verdiğim en son kür örneğinin karaciğer ve böbrek için olan zararlarını en aza nasıl indiririz diye sormuş. Aslında gerçeği söylemek gerekirse arkadaşlar, hani bir deyim vardır ya, gülü seven dikenine katlanır. İşte steroidler söz konusu olduğunda durum tam da bundan ibarettir. Biliyorum birçok satıcı benim bu söylediklerimi şimdi saçma bulacak ve hatta hali hazırda birçok kez olduğu gibi büyük ihtimalle bana saçma sapan mesajlar yollayacaklar. Çünkü onların
satış yapıp para kazandığı bu alanın gerçeklerini ortaya koyuyorum. Arkadaşlar, düzgün bir şekilde yapılan PCT evresi tamamen sizin hormonal düzeninizi yerine getirmeye yönelik bir evredir. Halbuki steroid alımlarında vücudun reaksiyonu sadece hormonal değil, organların da deformasyonudur. Ve maalesef bunun ciddi anlamda tedavisi yoktur. Size önerilen enginar, vitaminler, bol su içimi ve benzeri gibi tavsiyeler sadece aslında gerçekten çok az bir korumadan öteye gidemez. Bu gibi tavsiyeler inanın bana hem kullanan için hem de bu ilaçları sizlere tavsiye edenler için vicdan rahatlatmadan öteye gitmez. Bu konuda eğer ki bana güveniniz yoksa doktorunuza steroidlerin sadece ama sadece organlar üzerindeki etkisini bir sorun. Dünyanın en büyük spor akademisi ki benim de doktorum bitirdiğim üniversite bünyesinde benim de içinde olduğum bir araştırma kurulunun düzenlediği bir raporun linkini açıklama kısmına sizle paylaşacağım arkadaşlar. Orijinal dil Almanca ama isteyen arkadaşlar bir şekilde o tekstili online çevirip gerçekleri görürler. Bir başka kardeşimin sorduğu soru, hacim küründe en hızlı kas büyümesini sağlayacak peptitler nelerdir demiş. Ben bu kardeşime CCC 1295, GHRP6 ve 2, MOG-GRF ve ipamorelin'i öneririm. Bir başka kardeşim ise bana trenbolon kürünün en az zararla nasıl tamamlarınız diye sormuş. Arkadaşlar, prensip olarak ve 18 yıllık çalışmamı bu şekilde online platformlarda tabii ki veremem. Sonuçta bu benim geçim kaynağım ki umarım bunu anlayışla karşılarsınız. Ki özellikle konu PCT olunca iddia ederek söylüyorum ki özellikle Türkiye'de bu konuyu tüm detaylarıyla bilen hiç kimse olmadığı ve kulaktan dolma bilgiler ile PCT kürü yazan kişilere kaynak sağlamak ve 18 yılımı heba etmek istemiyorum. Ama genel bir bilgi vermem gerekirse organlar için olan zararlarının tedavi edilmesinin zor olduğunu zaten az önce söyledim. Ama hormonal olarak ve yine birçok kişinin atladığı yapılan kürden sonra kazanımların uzun süre devam edilebilirliğini sağlamak için kullanılan etken maddeleri söyleyeyim sizlere. Aspirin, anastrozol, letrozol, egzamestan, klenbuterol, klomifensitrat, kreatin, glutamin, efedrin, HCG, mesterolon, tamoxifensitrat, tribulus terrestris, vitamin C, zinc, cyclophenil ve nispeten HG'dir. Yaptığınız kürden sonra doğru bir PCT evresiyle hem hormonal dengenizi yerine getirmek mümkün hem de kazanımlarınızı uzun süre korumak. Tabi bunun için düzgün bir planlama gerekti ki bu konuyu yani PCT evresini birçok arkadaş maalesef alıyor ya da önemsemiyor ki bana çoğu kez artık hayatının bitmesine kadar olan şikayetleriyle insanlar geliyor. Sizleri bu işi bilmeyenlerin elinden kurtarmak için inanın ki çok düşük ve aslında bu işin hiç karşılığı olmayan bir ücrete kür ve PCT desteği veriyorum arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar Instagram üzerinden iletişime geçebilirler. Aklınıza takılan soruları ister burada yorum olarak isterse Instagram üzerinden bana sorun. Sizlerin sorularını videolarımda cevaplayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bugünkü videomun sonuna geldim. Umarım bu video sizlerin bu etken maddeyi yani apomorfini öğrenmenize yardımcı olur. Görüş ve önerilerinizi videonun altına yorum olarak atabilirsiniz ve kanalıma abone olup bildirimleri açarak bütün videoları herkesten önce izleyebilirsiniz. Her şeyden önce sağlık ve sonrasında bol sporlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Çok bileşenli proteinler